Merhaba, bugün Semih Bey ile birlikte bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bu süreci nasıl geçirdi, neler yaşadı, bizim ekibimiz hakkındaki düşüncelerini veya bu ameliyat olmak isteyen kişiler hakkında onlara birer tavsiyede bulunmak isterse onları dinleyeceğiz. Böyle kısa bir sohbet olacak. Hem kendisinin de bu süreçteki tecrübelerini almış olacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugünkü günümüz neredeyse sonuna geldik. Uzamamız bitti, ağrılarımız bitti. Hedefimiz 10 santimdi, 9,5'u geçtik bile. Yani bu benim için bir hayaldi çünkü ilk başlandığımda hani 6'yı yakalar mıyım, sonra 7'yi yakalar mıyım, hocam 8'i yakalar mıyım falan derken bir baktım 9,5 olmuşum. Yani benim için mükemmel bir şeydi. Sonuna geldik. Bundan sonra birazcık recovery time falan kaldı. O da tahmini işte 1-2-3 hafta ama en azından biliyorsun ki bundan sonra kötüye gitmiyorsun, daha iyiye gidiyorsun. Yürümeye başlıyorsun bir değnekle. Sonra işte bilmem değneği bırakıyorsun. Ondan sonra işte hayatına devam ediyorsun yani. Ağrılar gitti, acılar gitti ama boyum benimle mezara kadar kalacak yani. Güzel bir düşünce bak. Bunu her zaman söylüyorum. Genelde buraya gelen hastalarda evet süreç her zaman toz pembe geçmiyor. Buna okeyiz. Ama her zaman onlara destek oluyoruz. Sonuç her şey bittiğinde onlar aynaya baktıklarında ne hissettiklerini sorduğumda herkes yine olsa yine yaparım diyor. Yine böyle bir hislerle başka bir hastamızdan duymak tabii beni onur ediyor. Çok güzel bir şey. De hep şey deriz. No pain no gain. Evet, no pain no gain. Ama buradaki işte pain falandan kastettiğimiz uzun süreli bir şey falan değil. Yani dalgalı oluyor. Yani her gün böyle aynı ağrıyı falan hissetmiyorsunuz. Bazen ağrı oluyor, bazen olmuyor. Ama belli bir zaman sonra böyle 2-3-4 hafta sonra o ağrılara falan alışıyorsun. Artık yönetmeye falan başladıktan sonra çok da fazla şey olmuyor. Yani ne diyorlar onun? Yani sürekli falan olmadığı için bir de buradaki söylenen protokole uyarsan süreç çok daha kolay işliyor. Yani onu diyebilirim yani. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi belki bu süreçle ilgili sana işte şunda çok zorlandım. Bu beni çok yordu dediğin şeyleri bu ameliyat olmak isteyen kişiler için de sormak istiyorum. Yani aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bir tavsiye niteliğinde. Ben buraya geldiğimde tabii ki yani bildiğin hani klasik Türk erkeği falan olur ya, kütük erkek. Evet. Aynen öyleydim. Yani bana burada yapılan streç benim ameliyattan öncekisinden çok daha fazla. Yani açıkçası. Evet. Yani ameliyat olmadan önce hiç olmazsa şöyle 2 ay falan üzerinde çalışmaları gerekiyor. Germeleri gerekiyor. Birazcık fleksibilitesini arttırmaları gerekiyor. Yoksa eğer çok fazla zamanları yoksa benim tavsiyem şu olurdu. Ameliyat olacağınız bir tarih belirleyin. O tarihten önce 1-2 hafta ya da 3 hafta gelin buraya. Burada fizyonuzu ameliyattan önce alın. Ortama kaynaşın, tanışın. İşte bilmem buradaki işte insanlar bir de hastalar hepsi aynı anda gelip aynı anda gitmiyor. Evet. Bazıları işte 1 santim uzamış, birisi 3 santim uzamış, birisi işte sonuna gelmiş, birisi bitirmiş, recovery'e gelmiş, birisi de işte gelmiş daha sorgulama esnasında falan. Dolayısıyla her stage'de, her level'da, her aşamada konuşabileceğin, tavsiye alabileceğin insan var burada. Evet, kesinlikle. 2 hafta öncesinden buraya gelip burada birazcık stretching işte fleksibiliteni arttırıp ondan sonra ameliyata girmek çok daha mükemmel olacağından eminim. Bu çok önemli. İkincisi tabii ki mental durumu, bir insanın mental durumu çok önemli. Motivasyonu çok önemli. Çünkü ilk hafta, ilk ay belki falan daha o boydaki uzama farkını göremiyorsun. Evet. Çok da fazla motive olmuyorsun. Bende de aslında öyleydi. Bir 50 gün sonra ortağım falan geldi. Abi bakıyor bana. Şey diyor, Semih Bey diyor. Diyor. Fotoğraf çektik. Fotoğrafları karşılaştırıyoruz. Ya arada 4 santim geçmiş. Biz aynıyız. Evet. Arada 4 santim geçmiş ama 4 santim acayip göze batıyor. Evet. Bu acayip beni motive etmişti. Ben o zaman 6-6,5'larda falandım. Dedim yok ben devam edeceğim. Hatta 9,5'a geldim. Siz de demiştiniz ki ben senin durumunu çok iyi görüyorum. Gayet yüzün gülüyor, motive olmuşsun. Bence devam et hafta sonuna kadar.
Yani devam edebilirdim. Pişmanlık var mı? Hafiften var ama tabii ki aileden uzak kalıyorsunuz. Tabii. Aileyi de birazcık etkiliyor işte falan vesaire. Artık bitir falan dediler. Ben de kırmak istemedim. Ondan dolayı bitirdim. Yoksa hedefim 10 olan, yani çok rahat bir şekilde onu yakalardım diye düşünüyorum yani. Peki diğer bir sorum. Yüksel Yurttaş. Doktorumuz hakkında ne düşünüyorsun? Ne hissettiriyor sana bu süreçte? Onun tavırları, ameliyat süreci, tecrübeleri. Biraz onları duyalım. Ya canım hocam, öncelikle yani buraya gelmeden önce birkaç yeri falan araştırmıştım. Ama burası en hızlı respons veren bir yerdi yani, açıkça onu söyleyeyim. İkincisi bizde şey vardır ya, kıdeme falan bakarız. Ama bakıyorsun işte operatör doktor, operatör doktor, operatör doktor, bir profesör. Abi bakalım bir profesöre. Ondan sonra Google İngilizceye falan girdim. Google işte Google ComTiara falan değil, Google şeye girdim. İsmini falan girdim. Yurt dışı makalelerinde çıkıyor. Evet. İşte bilmem Amerikan bir Novo diye bir yerde falan referans falan var. Ya işte yani ona bir karar falan verdim. Zaten görüşmeden sonra bilmiyorum, tavırlarımı, işte yüz gülüşümü, işte ne bileyim hani o ilk enerji falan derler. Evet, ilk enerji falan derler ya. Hemen çıktım hocam, dedim maddi konuları kimle konuşuyorsun? Hemen başlayalım. Aşağı indik, hemen ameliyat tarihi belirledik. Öyle de oldu. Yurt dışı gezim vardı. Yurt dışı gezim 17'sinde geldim. 19'unda ameliyat oldum. Yani çok fazla düşünmeye falan ihtiyaç yoktu. Sağ olsun Yüksel hocamın asistanları da çok iyi. Buradaki bulunduğumuz mekanda sorduğum sorunun karşılığını almama diye bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Her zaman ne sorarsam sorayım karşılığını almışımdır. Yani saçma bir soru olabilir, güzel bir soru olabilir, bilmem işte ağrıyla ilgili olabilir, işte benim ailevi durum olabilir, ödeme olabilir. Herhangi bir soruyla ilgili her zaman karşılığını almışımdır. Çok şükür hocamın asistanları burada, siz buradasınız. Sadece pazar, onu da bazen geliyorsunuz. Ama Onur hocam pazar günleri de bazen oluyor burada. Yani Allah razı olsun, geliyor, bakıyor, işte inceliyor, işte bilmem hani pansuman, işte ağrılarım var mı soruyor sürekli. Ya bu benim için çok önemliydi yani açıkçası. Yani sadece Yüksel hocam değil, Yüksel hocamın yanındaki asistanları da benimle birlikte olması önemliydi. Yani ameliyat sürecinde hastanedeyken yanımda 7/24 birisi vardı yani. Ya bu benim için önemli bir şeydi yani. Şu an cihaz çıktıktan kaç gün oldu biz şu an bu röportajı yapıyoruz? Sen söyle istiyorum. Ya aşağı yukarı yani 2 hafta falan oldu ama tabii ki ben tam böyle iyi bir case değilim. Hani benimle niye röportaj yapıyorsunuz diyeceğim. Genelde hani bazı işte poliklinikler sadece iyi case'leri falan seçerler. Ben çok iyi bir case değildim. Ağrılarım falan vardı ama buna rağmen 9,5 yaptım. Şu anda işte kreçillerle falan yürüyorum ama onsuz da yürüyebilirim. Sadece bende bir şey falan var. Hani korku falan var, evet. Korku falan var. 9,5 yapmışım falan vesaire. Acaba incitir miyim bir yerimi falan gibisinden. Gayet iyi, motivasyonumun falan yerinde. İşte dikişlerimi çıkarttılar. İşte duş alabiliyorum, istersen havuza girebiliyorum falan vesaire. Bundan sonra bir 2-3 haftalık bir süreç kaldı. Onu da çok rahat bir şekilde atlatırım ailemle birlikte. Peki çok sorulan sorulardan biri. Çıkarma ameliyatı sonrasında hemen yürüyebildin mi? Yani tuvalete gidebildin mi? Temel ihtiyaçlarını yine aynı şekilde karşılayabildin mi? Ameliyattan herhalde bir 2-3 saatlik böyle bir ağrınız oluyor. İlk önce bir 30 saniye, 30 dakika ciddi bir ağrınız oluyor. Ondan sonra yavaşlıyor, işte painkiller falan işe yarıyor. Sanırsam 4 saat sonra ayağa kalktık. Evet, 4 saat sonra kalktık. Bu genelde çok soruluyor. Yani tabii ki her zaman şunu söylüyorum. Kişinin vücuduna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ama cihaz çıktıktan sonra hastalar çok rahat bir şekilde yürümeye başlıyorlar. Zaten bizim için önemli olan ilk başta mobiliteyi sağlamak. Bunu da çoğu hastamıza gerçekleştiriyoruz. Yani maksimum bir gün diyebilirim. Cihaz çıktıktan sonra hani yürümekte zorlanacağınız dönem için söyleyeyim ki Ben çok iyi kestim. evet, Yani şunun ötesine de söyleyeyim. Bu gözler burada 8,5 santim yapıp tek bir tane ağrı kesici almayan insanı gördü yani. Yani gerçekten farklı. Ha, Herkes farklı. Evet. Yani bunu demek istediğim şey şu. Yani ağrı falan var
Ama sen o ağrıyı da yönetebilirsin. Yani aşırı derecede böyle bilmem işte dayanamıyorum, kafamı duvara vuruyorum gibi bir şey değil. Evet. Ya bir kişi sonuçta insan yani ne kadar yani olabilir ki yani ağrı kesici olmadan da kullanabiliyor. Başka bir şeyimiz var, o da neydi, diklofan mıydı neydi? Evet, yani en kullanıyoruz. basit ilacını Evet. falan kullanıyordu. Onu da yani 6-6,5'lara falan geldi yani. Evet. Çok teşekkür Çocuğun ederiz. ismini de koyduk hatta. Ne? No pain, only skin pain. Çünkü hakikaten yani 6,5'a neredeyse geldi. Ağrısı falan yok. Geziyor işte muhabbet ediyor falan vesaire. Değişik oluyor gerçekten. Aynen. Peki son kez söylemek istediğin, bu ameliyat olmak isteyenlere bir cümle alalım senden. Yani benim için ilginç tarafı şu, bizim ülkede neden insanlar korkuyor? Bir tabu mu var bilmiyorum. De olabilir yani ailevi etkisi falan olabilir. Biz çok fazla etraftaki insanların söylediklerine ikna olup onlara inanıyoruz. Yani yabancı birisi için değil, yabancı birisi hani ördek gibi ya da işte kuştan yuvadan çıktı hemen direkt uçar gibi falan diye 16, 17, 18 yaşında karar alabiliyor. Ama bizde 25 yaşında insanlar işte bir bakayım babam ne diyecek, bir annem ne diyecek, ne diyecek abi? Yapma diyecek yani. Etrafındaki arkadaşların da yapma diyecek. Sen de ona ikna oluyorsun, olmuyorsun. Ama hakikaten yani böyle bir boy probleminiz falan varsa en azından bir gelin, bir bakın, şurada bir metrobüslük bir yol yani. Evet. Yani insanlar ta Avustralya'dan gelenler var, Tayland'dan gelen, Tayvan'dan gelen var, Alaska'dan gelen var yani. Uçakla geliyor, 16 saat geliyor ama biz şurada bir... Ne hastalarım vardı 3 gün. Evet. Ama şurada işte bilmem metrobüse atlayıp işte bir bakayım ya nasıl oluyor işte ne bileyim Allah'ın işte Alaska'sından gelmiş güvenmiş ameliyat oluyor burada. Ya ben kendi memleketimde kendi dilimi konuştuğum bir insanlar neden yani ameliyat olmak istemiyorum falan düşünmeleri gerekiyor. Bu bir, ikincisi işte motivasyonunuz varsa, yeterince paranız ve zamanınız falan varsa diğerini çok fazla da kafaya takmayın. Yani direkt gidin ameliyatınızı olun, o 2 haftalık acı sürecini yaşayın, ondan sonrası. Zaten gerisi geliyor değil mi? Zaten geliyor. Yıllardır bu işin içerisindeyim. Zaten bizi izleyen ve takip edenler de beni biliyordur. Bu alanda çok fazla hastamız oldu. Tecrübelerimizle her zaman sizin yanınızdayız. Sadece herhangi bir sorunuz, herhangi bir korkunuz olduğu zaman lütfen yazın. Biz zaten bu yüzden buradayız. Eksisiyle artısıyla sizin yanınızda olabilmek için. Teşekkürler.